Evet, bu videoda başlangıç LTV'si nedir? Bundan bahsetmek istiyorum hızlıca. Biliyorsunuz Binance'te kripto krediler bölümü var. Mobilde de web sitesinde de mevcuttur. Buradan kredi alabiliyoruz ya da yani borç alabiliyoruz. Cüzdan kısmına geldiğimizde mesela vadeli işlemler için söylüyorum. Burada borç al kısmı var. Buradan da alabiliyoruz ama burası tamamen farklı. Tabii başlangıç LTV'si yine aynı mantık. Ben bu başlangıç LTV'si nedir? Bunun mantığını anlatmak istiyorum. Şimdi kripto krediler kısmına gelelim ama ilk başta Bitcoin'in bir fiyatını belirleyelim. 23.186. 23.200 dolar diye hesaplayalım biz, tamam mı? Çünkü varlıklarımız ne olursa olsun teminat göstereceğimiz varlıkların başlangıç LTV'si hesaplanırken Bitcoin karşılık değeri hesaplanıyor. Şimdi şöyle bakalım. 23.200 dolar dedik Bitcoin'e. Şimdi burada teminat tutarı ve borç alma gibi bölümler var. Şimdi başlangıç LTV'si nedir? Tamamen mantığını size anlatacağım. Borç almayı değil de ben bu başlangıç LTV'sinin mantığını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada mesela BTC'ye tıkladığımda LTV oranı %65'e çıkıyor. EOS'a tıkladığımda %50'ye düşüyor mesela. Bu iyi bir şey mi düşmesi, kötü bir şey mi? Şimdi siz daha iyi anlayacaksınız. LTV borç değer oranı demek. Borç verme riskimizi ölçüyor arkadaşlar. Yani borç verme riskini ölçüyor. LTV oranı ne kadar yüksekse finansal riskimiz o kadar yüksek oluyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, Diyelim ki biz Bitcoin üzerinden hesaplayalım ilk başta. Şimdi bende bir Bitcoin var. Borç almam için teminat göstermem lazım. Şimdi borç almanın kısaca mantığı şu. Elimde mesela değerli bir Bitcoin var. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 7.000 dolardan almışım. Şu anda 23.000 dolar. Kaç katı? Neredeyse 4 katına çıkacak. 3 katı artmış arkadaşlar. 3 katından fazla artmış. Ve ben bu Bitcoin'imi paraya sıkıştım. Ve hiç bir kuruşunu bile satmak istemiyorum. Ay sonunda mesela benim bir gelirim var. Normal günlük, aylık gelirim var. Ay sonuna tekrar bu borç aldığım miktar kadar geri ödeme yapabileceğimi düşünüyorum. Ve bunun için de paramı satmadan, Bitcoin'imi satmadan borç para alıyorum. Bu borç para istediğiniz gibi çekebilirsiniz arkadaşlar, aldığınız borç parası. Mesela bir Bitcoin gösterdiniz. Mesela bir Bitcoin karşısında ne kadar borç alabileceğimizi göstereceğim. İşte bu başlangıç LTV'si teminat gösterdiğiniz varlığın yüzde kaçı kadar borç alabileceğinizi gösteriyor. Mesela buradan e, LTC'ye tıklayalım. Bakın LTC coin'de Lidl coin galiba bu. %50 oranında borç alabiliyoruz. Yani verdiğimiz teminatın yarısı kadar borç alabiliyoruz. Mesela şuraya 100 yazalım. 1.79'a denk geliyormuş. Bunu detaylı bahsedeceğim ama ilk başta Bitcoin üzerinden gösterelim. Şimdi Bitcoin ne demiştik? 23.100 dolar demiştik değil mi? Pardon, 23.200 dolar demiştik. 23.200 çarpı 65 bölü 100 yapalım. Çünkü bunun %65'i kadar borç alabiliyoruz. 15.080 dolar. Bakın 15.080 dolar borç aldığımda bana bir Bitcoin teminat göstermem gerektiğini söylüyor. Bunu bu şekilde hesaplayabiliriz. Zaten burada kendi bakiyem olsaydı Bitcoin bazında direkt burada teminat hepsini gösterecekti. Ve bunun karşısında ne kadar almak istediğimi belirleyecektim buradan. Yani mesela ben buraya 100 dolar borç almak istediğimde ne kadar teminat göstermem gerektiğini otomatikman belirliyor. Ama bunun mantığı şu, dediğim gibi. Ne kadar hangi coin olursa olsun Bitcoin karşılığı hesaplanıyor. Zaten şöyle mesela şöyle göstereyim hemen. Mesela DOTA tıkladım diyelim. Başlangıç LTV'sine tıkladığında bakın ipotek varlıklarının değeri, yani teminat gösterdiğim varlığın BTC değeri yazıyor. Bitcoin değerinin %50'si kadar diyor. Oradan hesaplayabilirsiniz. BTC miktarım diyor. 23.200 dolar olduğu için 23.200 çünkü 23.200'ü böldüm ya. Mesela bir BTC'm var. Bunun %65 şeklinde yapamazsınız. Bunun dolar bazındaki değeri önemli. 23.200 çarpı 65 bölü 100, yani %65'ini hesaplıyoruz burada. Bana diyor ki 15.080 dolar borç alabilirsin. Hakikaten bakalım mı 15.080 dolar? Gördüğünüz gibi 1.15 BTC küsuratı var çünkü Bitcoin hareket ediyor arkadaşlar. 23.200 dolar değil tam olarak. E, Başlangıç LTV'si tamamen bu şekilde. Mesela şuradan bir al diyelim. Buradan bir Bitcoin almak isteyelim. 23.165 dolarmış. Şimdi bunu bir kopyaladık. Tekrar geri gelelim. Ana sayfa. Daha fazla. Kripto krediler kısmına. Şimdi borç almak istiyorum diyelim. Ben bu kadar miktarda borç almam için bana daha fazla bir Bitcoin'e geçelim. Şimdi %65'ini gösteriyor ya. 23 bin, yani ben bir Bitcoin'lik borç alabilmem için
1,5 Bitcoin'im olması gerekiyor neredeyse. %65 daha fazlası olması gerekiyor. Bunu bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Umarım mantığını akılda kalıcı, anlaşılabilir şekilde anlatmışımdır. Başlangıç LTV'si teminat gösterdiğimiz varlığın yüzde kaçıyla borç alabileceğimizi gösteriyor. Dediğim gibi 1 Bitcoin'imiz varsa 1 Bitcoin'lik borç alamayız. Bunun %65'i kadar borç alabiliriz. Mantığı bu şekildeydi arkadaşlar. Margin çağrısı, likidasyon LTV'si vesaire bunlara da değinirim. Ama bir anda hepsini deneyip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Binance'e kayıt olurken komisyon ücreti indirimli linkler var arkadaşlar. Açıklama kısımlarında paylaşıyorum. Şöyle hemen bir kanalıma gireyim. En son OKX'te videolar paylaşıyordum da. Şimdi mesela airdrop nedir de bahsetmişim. Herkese merhaba. Açıklama kısmına baktığınızda burada Binance TR kayıt linki var. Vadeli işlemler indirimli kayıt linki var ve spot piyasa ömür boyu kayıt linki var arkadaşlar. Bu linkler üzerinden kayıt olursanız mesela spot piyasasında ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanıyorsunuz. TR'ye kayıt linki diyor. Binance TR içinde %10 komisyon indirimi var. Vadeli işlemler üzerine yine bu linkten kayıt olursanız %10 komisyon indirimi kazanacaksınız. Komisyon indirimleri çok önemli arkadaşlar. Zaten OKX videolarımda da görebilirsiniz. Canlı işlem videolarımda komisyon ücretleri ne kadar etki ettiğini. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer kimlik doğrulamalı bir hesabınız yoksa kesinlikle kimlik doğrulamalı bir hesap bu linkler üzerinden açabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.